Arthur Conan Doyle'ın yarattığı Sherlock Holmes karakterinin modern zamana uyarlanmasıyla ortaya çıkan Sherlock dizisi, BBC'de 2010 yılında yayınlanmaya başlamış ve kısa süre içinde geniş izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Başrollerdeki Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'ın da bu diziyle birlikte popülaritesi artmış, dizi başarısını 4. sezona kadar sürdürmüştü. 2017'nin ilk günlerinden yayınlanan 4. sezonun ardından yeni sezonun gelip gelmeyeceği hala merak konusudur. Biz de sizlere bu videoda Sherlock dizisi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sherlock Holmes'un adı aslında Sharon Ford olacaktı. Sonrasında bu isim Sherlock'a çevrildi. Çünkü o dönemde Sherlock isminde bir kriket oyuncusu vardı. Sherlock Holmes serisinin yaratıcısı Arthur Conan Doyle büyük bir kriket hayranıydı ve görünen o ki Sherlock ismi de bir şekilde aklına takılmıştı. Aynı zamanda Doyle'ın kendisi de bir kriket oyuncusuydu. Hatta 1899 ve 1907 yılları arasında Marylebone Kriket Kulübü'ne bağlı olarak tam 10 profesyonel maça çıkmıştır. Sherlock'un pilot bölümde giydiği ceketi dizinin yaratıcısı ve yapımcılarından olan Mark Gatiss tarafından satın alınmış ve doğum günü hediyesi olarak Benedict Cumberbatch'e hediye edilmiştir. Doctor Who rolüyle tanıdığımız Matt Smith, Sherlock Holmes'un biricik dostu olan Dr. Watson rolü için seçmelere katılmıştı. Fakat bildiğiniz üzere Smith, Dr. Watson rolünü alamamıştır. Çoğu kişinin bildiği üzere Mary karakterine hayat veren Amanda Ebbington, Martin Freeman'ın gerçek hayattaki eşiydi ancak 2016 yılında ayrıldılar. Sherlock'un gençliğini canlandıran oyuncu ise yapımcı Steven Moffat'ın gerçek oğlu. Son olarak The Reichenbach Fall bölümündeki avukatı canlandıran oyuncu, Mycroft karakterini canlandıran Mark Gatiss'in de eşi ve benzerlikten tahmin edebileceğiniz üzere Sherlock ve Mycroft'un ebeveynlerini canlandıran oyuncular Benedict Cumberbatch'in gerçek anne ve babasıdır. Benedict Cumberbatch dizinin son sezonundaki sahneler için bir süre keman dersleri almış. Her ne kadar sette Benedict gerçekten keman çalıyor olsa da daha sonra görüntülerin üzerine daha profesyonel bir kemancının müziği eklenmiştir. Dizinin yapımcıları Steven Moffat ve Mark Gatiss dizi için özellikle az ünlü oyuncuları tercih etmiş. Her ne kadar Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman günümüzde oldukça tanınan oyuncular olsalar bile dizinin ilk dönemlerinde bu kadar popüler değillerdi. Aslında Sherlock Holmes'un beyaz perde uyarlamasında Sherlock karakterine Robert Downey Jr.'ın hayat verdiğini düşünürsek bu bir risk gibi görünebilir. Fakat zaten Robert Downey gibi yetenekli ve oldukça sevilen bir oyuncunun karşısına rakip olarak ünlü bir oyuncuyu çıkartmak bizce daha büyük bir risk olurdu. Neticede yapımcıların Sherlock karakterini ikonikleştirmek adına bu rol için çok tanınmayan bir yüz kullanmaları oldukça mantıklı ve doğru bir seçim. Dizinin yazarı aynı zamanda Doctor Who'da da aynı görevleri üstlenen yürütücü yapımcı ve yazar Steven Moffat bu kadar önemli bir konumda olmasına rağmen dizi setine gelmezmiş. Bunun sebebini de kendi beyanlarından öğreniyoruz. Son derece hassas ve kılı kırk yaran bir yazar yapımcı olan Moffat, çekimlerde yolunda gitmeyen herhangi bir şeyden oldukça etkilenip tüm gününü mahvedebiliyor. Bu yüzden setteki işlere dizide Mycroft Holmes rolünü canlandıran ve aynı zamanda yapımcı ve senaristlerden biri olan Mark Gatiss idari işlerle de ilgileniyor. Arthur Conan Doyle'ın kaleme aldığı Sherlock öykülerini okuyarak rolüne hazırlanan Cumberbatch'e karşılık Moriarty'yi canlandıran Andrew Scott, senaryo haricinde hiçbir şey okumamış. Kendi benzersiz Moriarty uyarlamasını oluşturmak için böyle bir şey yaptığını söyleyen Scott, buna rağmen akıllara en iyi kazınan Moriarty canlandırmasını ortaya çıkarmıştır. 2013'te Çin'e giden ve burada sosyal medya üzerinden vatandaşların sorularını cevaplayan İngiltere Cumhurbaşkanı David Cameron'a şöyle bir mesaj gelmiş. Lütfen Sherlock'un yapımlarını hızlandırın. Her sezon için 2 yıl boyunca bizi bekletiyorlar. Cameron da buna cevaben uyarlamanın son derece iyi olduğunu ve Çin'de de popüler olduğunu bildiğini, isterlerse orijinal Arthur Conan Doyle romanlarını da okuyabileceklerini ama bu taleplerini yerine getirmek için de elinden geleni yapacağını söylemiştir.
Dizinin yapımcısı Moffat, Cumberbatch'in Kefaret filmindeki performansını gördükten sonra bir an önce kendisine ulaşılmasını istemiş. Ve evet, Cumberbatch bu rol için görüşmelere davet edilen ilk ve tek isim olmuştur. Molly Hooper, kitaplarda sadece Sherlock'un sosyal becerilerinden yoksunluğunu ve herhangi romantik bir ilişkiye girmediğini göstermek için oluşturulmuş sıradan bir karakterdir. Moffat ve diğer yapımcılar Molly Hooper'ın performansını çok beğenir ve karakteri genişletmeye karar verirler. Martin Freeman yani Dr. Watson ilk oyuncu seçmelerine giderken cüzdanını çaldırmış. Seçmelerde gergin olduğu için güzel bir performans sergileyememiş. Fakat ikinci kez seçmelere gittiğinde güzel performansını canlandırmış ve rolü kapmıştır. The Game is On repliği Doyle'ın kitaplarından alınan The Game is Afoot repliğinin modern versiyonudur. Doyle bu repliği Shakespeare'in 5. Henry eserinden almıştır. Sherlock olayları çözmek için hafıza sarayı diye adlandırdığı bir bellek tekniği kullanıyor. Bu teknik senaristlerin icadı değildir. Antik Roma'da hafızayı geliştirmek için ortaya çıkmıştır. Greg Lestrade karakteri Dedektif Gregson ve Lestrade'in birleşimidir. Kitapta ikinci karakterin adı G harfiyle başlar ancak hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bu yüzden Sherlock Lestrade'in adını hep unutuyor. Sherlock karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch ve filmlerde Sherlock karakterini canlandıran Robert Downey Jr. Avengers Endgame ve Avengers Infinity War filmlerinde beraber rol almışlardır. Benedict Cumberbatch ve Sherlock Holmes kitaplarının 1930 yılında hayatını kaybeden yazarı Sir Arthur Conan Doyle uzaktan akrabadır. Ünlü soy ağacı sitesi yetkilileri yaptıkları araştırmalar sonucunda ikilinin 16. kuşaktan kuzen olduklarını ortaya koydular. Sherlock karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch ve Watson karakterini canlandıran Martin Freeman, dizi devam ettiği zamanlarda Hobbit serisinde beraber rol almışlardır. Sherlock karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch ile Hobbit serisinde beraber rol alan Christopher Lee ve Ian McKellen, geçmişte oynadıkları filmlerde Sherlock Holmes karakterini canlandırmışlardır. Sherlock karakterini canlandıran Benedict Cumberbatch'in 2011 yılında Frankenstein adlı tiyatro oyununda beraber rol aldığı Johnny Lee Miller, Elementary dizisinde Sherlock Holmes karakterini canlandırmıştır. Dizinin IMDb'ye göre en iyi bölümü 9.7 puanla 2. sezon 3. bölümüdür. En kötüsü ise 7.6 puanla 4. sezon 1. bölümüdür.